Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Söğüt motifiyle bir hırka öreceğiz bu videoda. Umarım sizlerin de hoşunuza gider. Çünkü benim gerçekten çok sevdiğim, çok kibar mı diyeyim, çok asil bir hırka olduğunu düşünüyorum. Beden olarak hırkaya ilk başta örerken 36-42 beden olarak başlıyoruz. Büyütmek için neler yapılabilir ya da küçültmek için neler yapılabilir onu videonun sonunda bilgi olarak bırakacağım, ama benim gibi verdiğim ölçülerde ve uzunlukta örmek isteyen dostlar, ki o uzunlukları da hemen size söyleyeyim, bitirdiğinizde elinizde 36'dan 42 bedene kadar böyle kalça ortalarında gibi bir hırkanız olmuş olacak. Onu belirtmek isterim. Boyu 63 santim. Eni ise 112 santim hırkamızın. Bunu bilgi olarak bırakayım hemen sizlere. Tabii ki önümdeki hırka siyah, ama biz sizlerle beraber krem rengiyle öreceğiz. Açık renk, çünkü sipariş veren hanımefendi hem siyahını hem de açık rengini istemişti. Siyahını ördük. Üstünde size göstereyim. Kremini de beraber örelim istedim. Totalde 550 gram ip kullandım. Bunu belirtmek isterim. Hırkam 550 gram, oldukça hafif, güzel bir hırka oldu. Onun da altını çizeyim. Adeti de belirttikten sonra artık motif yapımına ve kaç adet motif örmemiz gerektiğine geçmek istiyorum. Birazdan birlikte öreceğimiz motiften, ki kanalda önceden bu motifin anlatımını yapmıştım, ama tabii 3 yıl olmuş. 3 yıl içinde biz de kendimizi epeyce bir geliştirdik. Son derece farklı tekniklerle motifleri artık örüyoruz. Ben öyle örüyorsam sizler de elbette öyle örün istediğim için son teknikleriyle birazdan söğüt motifini beraberce öreceğiz. Kaç santim olduğunu örerken göstereceğim. Ama bu hırkada arka için, yani şöyle göstereyim. Arka için 2, 4, 6, 8 tane motife ihtiyacımız var. Omuzlarla birlikte 6 burada, 6 da burada, 12 adet, yani arka ve ön 20 adet. Kollarda da 12 adet motif var. Toplamda 32 adet motife ihtiyacımız olacak bu hırkada. O zaman motif yapımına beraberce başlayalım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl aileme destek olmak için butonu tıklayıp kendinize göre olan seçeneği tercih edebilir, bana destek olabilirsiniz. Tüm destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Motifi ve hırkayı, ikinci hırkamı Alize Cotton Gold'un 62 numarası ile örüyorum. Tığ numaram ise 3 milim. Öreceğimiz 32 tane motifin her birisi, şöyle göstereyim size, santim olarak da belirteyim. Önüme aldığımda motiflerim birleştirme sırası olmaksızın 12,5 santim diyebilirim. Siz de bunu dikkate alarak benim vermiş olduğum ölçülere nasıl ulaştığımı tahayyül edebilirsiniz. Yani motif aynı sırada örmüş olabilirsiniz. Önemli olan sizinki de 12-12,5 santim düştü mü? Bu şekilde örüp 11 santim düştüyse hırkanız da doğal olarak benim ördüğüme göre çok daha ufak bir hırka olacaktır. Yani Damla, aynı senin gösterdiğin gibi ördüm ama olmadı dediğinizde bu mümkün değil. Demek ki ölçüyü dikkate almamışsınızdır anlamına gelir. Bir kez daha altını çiziyorum. Lütfen sıra sayısını değil, verdiğim santim ölçüsünü dikkate alın. Motifimizi sihirli halka içine çalışarak başlıyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Sihirli halkayı dilerseniz parmağınıza 2 kere de dolayarak çalışabilirsiniz, ya da ben artık iyicene
güzel saklıyorum, kendime güveniyorum diyorsanız da bir kere parmağınıza dolayarak da başlayabilirsiniz. Buradan içinden çıkarttığımız ilmeği önce bir kere güzelce nakitledikten sonra yükseliyorum. Etrafında bir tur attırdıktan sonra ipi alıp arkasından geçiriyorum ve böylelikle ilk bacağımı örmüş oldum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıyorum ve yanına 15 tane ikili trabzan örüyorum. Toplamda 16 tane olacak ikili trabzanlarım. Parmağımdan çıkardım, tığın üstüne ipimi aldım, battım. 1 2 tırnağı parmağımı içinden çıkartıp şöyle biraz halkayı da küçülttüm. 1 2 1 2 Bunu 16 adete tamamlayıp geliyorum. 15 adetteyim. 16.'yı da ördükten sonra arkayı güzelce iyicene sıkarak ortayı tam olarak kapatıyorum. Daha sonra burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batacağım. İlk ördüğümünü yalnız unutmayın. Yoksa sayılarda bir şaşma olur. İlk ördüğümün tepesine batarken şu arkadaki ipi de tığın üstüne alıyorum. O şekilde kaydırarak üstüne geliyorum. Bu ip de yukarıya geldi böylelikle bizimle. Ve bulunduğum noktada hemen bir yalancı trabzanımı örüyorum. Bunun için de bir zincir çektim. Yükseldim. Etrafında bir tur attırdıktan sonra bu ipi arkadan şöyle bakın arkadan geçirip yalancı trabzanımı ördüm. Neden bunu yapıyorum? Eğer ben bunu yapmayıp yerine zincir çeksem o kadar kötü sırıtıyor ki buradaki zincir ve yeri çok belli oluyor. Şimdi bakın örmüş olduğumuz motifte bir bakar mısınız lütfen? Nereden başlandığını, ilk çıkış bacağının hangisi olduğunu anlamanız asla mümkün değil. İddia ediyorum gerçekten çok düzgün düşüyor. Size de tavsiyem budur. Özellikle bazı yerlerde ve bazı motiflerde zincir yerine yalancı trabzanı kullanın. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Bu yukarıda kalmıştı ya. Bunu bütün bu ilmeklerin arasından yedirerek gizliyorum. Ben onu gizleyeyim. Nasıl yaptığımı da size göstereyim. Bakın. Bunu önce yanımda ince bir tığım yok maalesef. İnce bir tığla çok daha rahat yapılabilir. Bir öne, bir arkaya. Aynen bu şekilde bir öne, bir arkaya alarak gizliyorum. Asla ipi kesmem. Olduğu gibi yediririm içine. Arkası dönük geldim. Nasıl gizlediğimi ve yedirdiğimi göstermek istedim size. Hiçbir şekilde makas kullanıp kesmedim. Tekrardan tığıma battım. Burada biliyorsunuz ne yapmıştık? Yalancı trabzanımızı örüp bir de zincir çekmiştik. Ve aşağıdaki her bir trabzanın tepesine batarak bir ikili trabzan örüyorum. Her birinin tepesine batacağım. Arada da bir zincirim var. Bir alt sırada yaptığım işlemin arada bir zincirle tekrarını yapıyorum aslında. Pardon, burada bir zincir çekmemişim. Bir, sonuna kadar da bu şekilde ilerliyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane bacağı ördüm. Bir zincir çektim. Sıra son bacakta ikili trabzanımı örüyorum.
Ve buraya geldiğimde ise bu sırada artık yapacağım işlem, aşağıda bir zincirle oluşturduğum boşlukların içine üçer tane ikili trabzan öreceğim. Bakınız, arada hiç zincir yok. Üçer tane ikili trabzanlarımı öreceğim. Bunun için de burada hemen bir zincirimi çekip yine buradaki ilk örmüş olduğum trabzanımın tepesine batarak, kaydırarak geliyorum. Ve minik bir kaydırma yöntemiyle, yani şimdi bu trabzanın tepesinde kalmıştık ya, yandaki boşluğa batıp ipimi çıkartarak ilmeğin içinden kaydırıyorum ve yan taraftaki boşluğa gelmiş oldum. İlk yalancı trabzanımı burada örüyorum ve hemen yanına 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra sırasıyla her bir boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüp 3. sıramı da tamamlayacağım. Bir, 2 ve 3. Hemen yandaki boşluk. Bu şekilde de 3. sıramı tamamlayıp geliyorum. Son boşluğun içini de 3 tane ikili trabzanla doldurduktan sonra artık asıl farklı çalışmaya başladığımız yere gelmiş olduk. Buradaki kapama işlemini üstüne gelip kaydırarak yapmıyorum. Nasıl yapıyorum? Çünkü artık neredeyiz? Şunu da göstereyim. Şu büyük dilim gibi duran kısımları öreceğimiz yuvaları hazırlamakta sıra. Bakınız, yuvaları tekrar şurada göstereyim size. Şu yuvaları birlikte öreceğiz. Hemen ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine gelip bir sık iğne örüyorum. Bakın, buraya geldim, battım, çıktım, kaydırarak içinden geçirmedim, çıktım ve bir sık iğne ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Çünkü burası benim köşe yuvam. Daha sonra artık her batacağım nokta üçlü ördüğüm grupların ilk ikili trabzanı. İlk ikili trabzanın tepesine batacağım. Yani şimdi burada biliyorsunuz kaydırarak bunun sık iğne örerek ilk üçlünün tepesini örmüştüm. Sıra bunda. 5 zinciri çekip hemen bunun üstüne geliyorum ve bir sık iğne örüyorum. Sırada 2 zincir var. 5 zincirle başladım. Şimdi 2 zincir ama batacağım nokta yine aynı. Hemen yandaki boşluğa ördüğümüz üçlü grubun ilk trabzanı ve sık iğnemi örüyorum. Şimdi 5'li başladım. 2 tane zincir çektim, ördüm. Bu defa 1, 2, 3 tane çekiyorum ve yine aynı noktaya batıyorum. Sıra 2 zincirde ve noktamız yine aynı. Şimdi size uzaktan da şöyle bir göstereceğim. Diğer köşeyi de ördükten sonra. O zaman 5 zincir çekiyoruz. Diğer köşeye geldi sıra ve batacağım nokta yine aynı. İlk kenarımızı aslında örmüş olduk. Zincir sayılarını verecek olursam 5, 2, 3, 2, 5. Battığım noktalar her bir üçlü grubun ilk ikili trabzanına sık iğne örerek ilerliyorum. O zaman bir kenarı daha birlikte örelim. 1, 2, 2'de sıra şu anda. 5'li ördük. 2'de hemen buraya geldim. 1, 2, 3.
1, 2 ve bir diğer köşe için 5 zincir. Bu şekilde başladığım noktaya kadar örüyorum. Artık son üçlüyü örüp beşli ile başlamıştık ya, son üçlü zincirdeyim. Ve burada ilk örmüş olduğum sık iğnenin içine batıp kaydırma yöntemiyle ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra ise burada 5 zincir örmüş olduğum boşluğun içine 2 kere kaydırma yöntemiyle geliyorum. Sadece 2 kere kaydırma yöntemiyle ortasına geliyorum. Şimdi burada bir potluk gibi duran yer dikkatinizi çekebilir ama o kadar düzgün düşüyor ki. Şimdi burada bu köşenin ilk beşli grubunu öreceğiz. Dönüşte de diğer beşli grubunu öreceğimiz için üstünü öreceğiz. Bakın, hiçbir şekilde kaydırma yöntemiyle yaptığımız yeri bulamazsınız. O kadar düzgün ilerliyor. Öyleyse hemen ilk olarak ne yapıyoruz? Bir yalancı trabzanla başlıyorum. Ve hemen yanına 4 tane daha ikili trabzanı örüp trabzan sayımı 5'e tamamlıyorum. Şöyle göstereyim size hemen. Dönüşte de buraya diğer beşli grubu öreceğiz. Şimdi sıra şurada minik 2 zincirli örmüş olduğumuz boşluğa batıp bir sık iğne örmekte. Daha sonra yandaki boşluğa yine çalışmaya başlayacağım. Yani burada 3 zincirle örmüş olduğumuz boşluğun içine 7 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın. 7 tane zincirimi trabzanımı 3 tane zincir çektiğim yere örmüş oldum. Hemen diğer 2 zincirle oluşturduğum yuvanın içine bir sık iğne daha örüyorum ve burada köşe kısmına geliyorum. Köşeye geldi mi hemen 5 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Şöyle göstereyim. 5 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra 2 zincir çekip aynı boşluğun içine 5 tane ikili trabzanımızı daha örüyoruz. İşte burası da bizim zaten hemen dikkat ederseniz köşemiz oluştu. Sırada yine minik boşluk ve sık iğne. Tığın üstüne ipimi al. Hemen 7 tane tam olarak 3 zincir çektiğimiz yuvaya ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 5 6 7 sık iğne ve diğer köşedeyiz. 5 tane ikili trabzan, kaç oldu? 4 5 2 tane zincir ve yeniden 5 tane ikili trabzan. Şimdi bir diğer köşe daha oluşmuş oldu. Hemen yatırdığımda yere çok daha iyi anlayacaksınız. Bakınız. Şimdi gösterdiğim şekilde başladığım noktaya kadar ilerleyeyim.
ilk başladığım noktaya geldim. Burada 5 tane ikili trabzan örerek başlamıştım. Hatta ortaya biliyorsunuz kaydırarak gelmiştik. Şimdi tam olarak onun üstüne 5 tane ikili trabzanımı öreceğim. Yani köşenin diğer 5 tane ikili trabzanını bu boşluğun içine örmüş oluyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Daha sonrasında ise bu 5 tane şu köşeyi tamamladıktan sonra, ördükten sonra hemen buraya, bakın buradayım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra üste çıkarken yapacağım işlem, düzgün bir şekilde yukarı çıkabilmek için ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batacağım. Tam olarak tepesine batacağım. Daha sonra bir sık iğne öreceğim. Battıktan sonra arasından kaydırmayacağım. Bir ilmeğimi çıkartıp sık iğnemi öreceğim. Tam olarak bu bulunduğum noktaya. Şöyle göstereyim. Şurada bir boşluğu oluşturmuş oldum aslında. Daha sonra ise 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Tığın üstüne ipimi alacağım. Bakın battığım nokta tam olarak şuradaki boşluk. Batıp bir ikili trabzanımı öreceğim. Daha sonra 3 tane zincirimi çekeceğim ve buradan 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine batıp bir sık iğne öreceğim. Sonra 1, 2, 3 tekrar zincirimi çekip buradaki şu görmüş olduğunuz boşluğa batıp yine bir ikili trabzan örüyorum. Şöyle göstereyim. Yani buradan bunun üstüne 4 zincirle geldim buraya. Başladım 4 zincirle geldim. Sonra 3 zincir ortaya battım. 7 tane ikili trabzan vardı. Dördüncüsünü buldum. Ortasına battım. Tekrar 3 zincir çektim. Buraya ikili trabzanımı ördüm. 4 tane zincirde sıra. Ve köşeye gelmiş oluyorum. Böylelikle köşeye geldiğimde de bir sık iğne yapıp hemen 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine 4 tane zincirimi çekiyorum ve hemen tığın üstüne ipimi alıp buradan bir ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Trabzanı bulacağız şimdi. 1, 2, 3, dördüncüyü bulup tepesine bir sık iğne, tekrardan 3 zincir, tığın üstüne ipimizi alıyoruz. Şu sık iğneli olan kısmın altından batıp bir ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip buradaki köşenin içine batıp bir sık iğne örüyoruz ve 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı köşenin içine batıp bir sık iğne daha örüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığın üstüne ipimizi alıyoruz. Burada bir ikili trabzanımız var. 1, 2, 3 zincir. Hemen dördüncüyü buluyoruz. 1, 2, 3, 4. Tepesine batıp bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Şurada batıp ördüğüm ikili trabzan. Başladığım noktaya kadar da bu şekilde ilerliyorum. Sıranın sonuna geldim. Tam olarak hani burada bir sık iğne örerek zincire geçiş yapmıştık ya. Orada nasıl bir atraksiyon daha yapacağımı göstereceğim size ki bu bence çok önemli. Motifin gerçekten çok güzel düşmesine sebep oluyor. Sondayım biliyorsunuz. 4 zincirimi çektim. Şu 5 zinciri gelip 5 trabzanı gelip sonradan örmüştük ya.
o 2 tane 5 trabzanın ortasındayım. Oraya batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve bir zinciri çektikten sonra da tığın üstüne ipimi alıyorum ve aynı boşluğun içine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi bakın ne göstereceğim size. Ben bu hareketi yapıp tamamladığımda şuradaki yapmış olduğum boşluğu buraya da yapmış oldum. Bakın dibinden de zincirleri geliyor. Aslında işte o sırayı da böyle düzgün tamamlamış oluyoruz. Burada benim gösterdiğim gibi ilerlerseniz, eliniz alıştıktan sonra inanın çok kolay gelecek. Hemen aynı boşluğun içine geliyorum. Bir sık iğne örüp yükseliyorum. Etrafında döndürüyorum. Ve bir yalancı trabzanımı ve hemen yanına bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum ve bir üst sıraya başlamış olduk. Bakın şu kısmı ördük. Tam olarak ördüğümüz kısım şu kısım. Şu boşluğun içine şu ikili trabzan. Sonra sırasıyla bütün boşlukların içini doldurmaya başlayacağız. Buradaki ilk köşenin yanındaki boşluğun içine 5 tane ikili trabzan. Dört ve 5. Sonra hemen yanındaki boşluğun içine 4 tane ikili trabzan. Dört. Hemen yanındakine yine 4 tane. Ve hemen onun yanına 5 tane. İkili trabzan. Şimdi bu köşedeki minik boşluğa geldiğimizde ise ne yapıyorum? İlk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. 1 2. Sonrasında ise sırasıyla yine 5 tane ikili trabzan. Yan yana 4 tane. Hemen yanına bir 4 tane daha. Ve 5 tane daha. Sıra. Şimdi kenardaki sıraları tekrar size göstereceğim. Şurayı da öreyim. Köşeye geldik. Köşede nasıldı? 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Şöyle hemen göstermek istiyorum size. Köşede 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan. Hemen yanındaki boşlukta, büyük boşlukta 5 tane ikili trabzan. Üçer zincirle oluştuğumuz boşluklarda 4 artı 4 tane ikili trabzan, tekrar 5 ve tekrar köşe olarak başladığım noktaya kadar ilerliyorum. Başladığım noktaya kadar geldim. Biliyorsunuz burada 2 tane ikili trabzanı örmüştüm. Şimdi aynı boşluğun içine batıyorum. Yine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi de çekiyorum ve ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp şöylece kaydırma yöntemiyle ipimi güzelce sıkıştırıyorum. Ve buyurunuz efendim. İşte
motifimizi, şu ipimi de şöyle uzuncana keseyim. Bir sırada birleştirme aşamasında gizleyeceğim. Şimdi onun için ipi gizlemiyorum. Siz dilerseniz gizleyebilirsiniz tabi. Ve göstermek istiyorum hemen size nasıl muntazam ve düzgün düştüğünü. Öyleyse artık bu motiflerden bu hırka için toplamda 32 tane öreceğiz. 32 tanesinin de birleşimine nasıl yapacağımızı görelim. Birleşme kısmında son sırasını örerken tığdan çıkmadan birleştirme tekniğini kullanıyorum. Yani kaydırma yöntemi, iğne ardı ya da üstten sık iğne geçmeyi kullanmıyorum. Ama bakın birebir aynı görüntüyü sağlamış oluyoruz. O şekilde de birleştirdiğimizde ben epey bir yol aldım. Şimdi birleştirme kısmını size göstereceğim ama şöyle hemen hırkada da göstermek istiyorum. Aslında hırkamız cepken gibi şu kadarcık olacak. Diğer tarafını birlikte yapacağız. Cepken gibi kısa, altı biliyorsunuz kafes ve kafesin içine dolan örgü dolgularla ilerliyor. Siyahın üstünde göstermiştim. Biz ilk olarak nasıl birleşiyoruz beraberce şimdi bir onu görelim. Bu parçayı hemen ileri atıyorum ve motiflerimi alıp birleşmeye başlayalım istiyorum sırasıyla. Şimdi ilk motifimi aldım ve hemen köşesinden başlayacağım. Dediğim gibi herhangi bir işlem yapmıyorum ayrı. Sonradan son sırayı örerken birleşiyorum. Bunun için de ilk köşesine batacağım ve 2 tane ikili trabzanımı öreceğim. Şunu da şöyle alayım. Hemen yanına bir tane daha örüp, bu arada bakın bu ipleri de böylecene yatırdım. Üstüne öreceğim. Upuzun bırakıyoruz. Trabzanların üstüne birer tane ikili trabzan örüyorum. İpler de arkada gizlenmiş oluyor böylelikle. Her bir trabzanın üstüne ikili trabzan. Bakın ipi yatırmıştım. Üstüne örüyorum. Kenarın sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Köşeye geldiğimde ise ilk olarak yine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekip ortasına yine köşenin 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve bu sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Kolda biliyorsunuz 2x3 6 motif vardı. 6 tane motifini, yani kol motifini aslında beraber birleştiriyoruz şu anda. Bu mantığı kullanarak hırkanın arkasını, diğer kolunu, önlerini çok rahatlıkla örebileceksiniz. Şimdi bu kenarında sonuna kadar bu şekilde ilerleyeyim. Kenarın sonuna kadar geldim. Artık motiflerle diğer motiflerle birleşmeye başlayacağız. Hemen o motifin alıp köşesine ilk olarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Her iki motifin ön yüzü bana bakarken. Daha sonra motifleri sırt sırta, yani arka arkaya verdiriyorum ve bu köşenin içine bir diğer ikili trabzanı örüyorum. Ve bakın hiç tığdan çıkmadan karşısındaki denk gelen bir ikinci trabzanın arkasından tam olarak batacağım noktayı şöyle göstereyim size. Bu ilk trabzandı. Biz ilkini örüp döndürdük. İkinci trabzanı ördük. Batacağım nokta tam olarak bu. İkinci trabzan. Tığdan çıkmıyorum. Hemen şöyle ikinci trabzanın arkasından batıyorum. İçinden bakın batıp şöyle ilmeğimi çıkartıyorum.
tığın üstüne ipimi alıyorum ve ilk trabzanın buradaki tepesini örerken yine bakın hemen batıyorum. Arkadan, içinden geçiriyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Burada diğer trabzanı ördüm. Hemen arkada sıradaki. Buna eliniz alıştığında o kadar rahat ve kolay ilerliyor ki. Şöyle. Şöyle göstereyim size. İki kenarı ördükten sonra artık birleşme kısmına geçeceğiz ama örerken şu aklıma geldi. Özellikle benim gibi eli biraz daha gevşek, sıkı olmayan arkadaşlarım bu motifte bir hususa dikkat etsinler ki o da şu 7 tane trabzan olan kısma geldiğimizde böyle elimizi çok gevşek ya da çok böyle nasıl anlatayım, rahat bırakarak örmeyelim. Her zaman tam tersini söylerdim ama bu motifi oturturken şu 7 sayılı olan kısım, ortada kalan kısımlar şu motifin formunu verirken eğer burayı çok gevşek bırakırsanız motifin formunu şöyle yapıyor ve görüntüyü çirkinleştiriyor ve burayı birleştirirken de zorluyor. Bunu da baştan söylemeyi unuttum. Bir dipnot olarak size bırakmak istedim. Zaten bir sonraki yine söğüt motifle yine bunun benzeri ama farklı bir teknikle yine yani nasıl anlatayım, omuz motifi koymaksızın yaptığımız hırkayı da sizlerle paylaşıyor olacağım. Öyleyse hemen birleştirmeye devam edelim. Motifi aldım. Her iki motifin de ön yüzü bana bakarken şimdi buraya kadar örüp bir de zincir çekmiştim. Tekrarlayayım onu. Yeni motifin içine köşeye hemen bir ikili trabzan örüp artık sırt sırta verdiriyorum. Tığdan hiç çıkmadan buradan ikinci sıradaki, şimdi ikinci trabzanı öreceğiz ve ikinci sıradaki trabzanın içinden geçiyorum. Yani tığdan çıkıp şöyle göstermek istiyorum size. Biri atlıyorum çünkü biri ördük, sıra 2'ye geçti. 2'yi örerken hop buraya batacağım. Bunu da bakın şimdi. Hiç tığdan çıkmadan ikincinin içinden battım. İpi tığımın üstüne aldım ve ikinciyi ördüm. Daha sonra yeniden sıradaki trabzanın tepesinden batıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum ve üçüncüyü örüyorum. Hemen arkada 4'e batıp buraya geliyorum. Dördüncünün üstüne ikili trabzanımı örüp çıkıyorum. Buna eliniz alıştıktan sonra, şimdi ben kamera karşısında biraz daha yavaş ve itinalı gösteriyorum ama hızlı örerken elinizdeyken çok rahat ilerleyen bir teknik. Üstten kaydırmayı açıkçası ben arkadaşlar çok sevmiyorum. Böyle son sırayı örerken birleştirmek hem bana daha pratik hem daha zevkli ve keyifli geliyor. Çıkan görüntüyü de bu şekilde daha çok beğeniyorum. Yine de onu tercih eden dostlar motiflerini biriktirip son sıralarını ördükten sonra birleştirme olarak onu kullanabilirler. Bakınız işte bu şekilde ilerliyor. Bakın çıkan görüntü çok daha kibar, bence naif düşüyor. Fikrinizi merak ettim. Buraya kadar izleyip bu birleştirme tekniğiyle ilgili görüşünüzü bana yazarsanız çok mutlu olurum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sonuna kadar yaklaştığımda şimdi köşeye geldim. Hemen arkadan yine batıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. 1, 2 ve son kez buna batıyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi alıyorum. Ve bütün trabzanları karşılıklı birleştirmiş oldum. Şimdi ben artık buradayım. Ancak burayla herhangi bir işlem yapmayacağım. Çünkü yaptığımda hoşuma gitmeyen bir görüntü çıkıyor. Normal ilerleyeceğim. Ne yapıyorum hemen? Burada bir zincirimi çekiyorum ve 2 tane köşenin içine ve trabzanların üzerine birer tane ikili trabzanımı örüyorum. Aynı bu şekilde. Şöyle biraz kadrajı açayım. Genişte de göstereyim size.
Nereye kadar öreceğim bunu? Diğer motifi, yani bunun üstüne eklediğim gibi bakın ne kadar düzgün ve sanki üstünden kaydırma yapılmış gibi, ama kaydırmaya göre de daha muntazam duruyor bence. Yani benim fikrim bu tabii. Herkesin kendi alışkanlığı, tercih ettiği bir sistemi, tekniği mutlaka vardır. Bunun üstüne eklediğim gibi hiçbir farkı yok. Diğer motifi de bunun üstüne ekleyeceğim. Sonrasındaki dönüşü ve diğer üstte 3 motifi nasıl eklediğimi de göstereceğim. Böylelikle birleştirme mantığını zaten çözmüş olacağız. 3 tane motifi böylelikle üst üste eklemiş oldum. Şimdi hemen bu kenarını geçiyorum. Hiçbir farkı yok. Böyle geleceğim, dolanacağım. Böyle buraya kadar geleyim. Şuradaki geçişi beraberce yapalım. Şimdi buraya kadar aynı gösterdiğim şekilde geldim. Bu köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve bu ikisinin kesiştiği noktanın tam olarak ortasına batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip aynen bu tarafa geçiyorum ve göstermiş olduğum şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi şuraya kadar geleyim. Burayı da birlikte geçelim. Tekrar birlikte geçelim istedim. Geldim, hemen 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve ikisinin ortasına batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrar bir zincir çekip bu köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve bu kenarın sonuna kadar örüp bir üstteki motifi ekleyeceğiz. Sonuna kadar geldim. Artık şimdi kol motifimizin 3 kısmını örmüş olduk. Üçlü motifli kısmını. Eğer arkayı örüyor olsaydım ne yapacaktım? 4x2 olduğu için bu hırkada arkamız, yanına 4. motifi de ekleyecektim. Yani bunu dönmeden evvel 1, 2, 3 diye gittik ya, üstüne 4.'yü ekleyecektim. İşte 4, 5, 6 istediğiniz kadar genişlikte, uzunlukta birleştirebilirsiniz. Biz şimdi kol için çalışıyoruz. Köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekmiştim. Şimdi hemen sıradaki motifimi alıyorum. Aynı biraz evvel göstermiş olduğum teknik ile birleştirmeye başlıyorum. Hiçbir farkı yok. Hemen ikincinin içinden batıp şöyle bakın. Tekrar göstereyim. Bunu ördüm. Şimdi sıra ikincide olduğu için ikinciyi hemen buluyorum buradan. Arkasından batıp tığımın üstüne ipimi alıyorum. Köşeye örüyorum. Şimdi sıradakine batıyorum. Karşılıklı şu orta kısma kadar beraberce şuraya kadar örelim. Şurayı birlikte geçelim. Buraya kadar geldim. İstedim ki buradaki geçişi birlikte yapalım. Hemen yine arkadan batıp ortanın ilkini örüyorum. Sonra tekrardan sonuncuya batıyorum. Buraya da örüyorum. Ve ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle size göstereyim. Şimdi şurada döndürdüm, bakın. Burayı birleştirdim. Normalde hani burada üstünden atarak da kitleyip gidiyorduk ama bu defa sadece bir zinciri çekiyorum. Burayla karşılıklı trabzanları birleştirdim ve ortada herhangi bir işlem yapmadan tekrardan bu motifin, yeni motifin üstüne trabzanlarını örmeye devam ediyorum. Şimdi buradaki işlemi buraya 4. motifi örerken yapacağım. Şimdi buraya 4. motifi de ekleyeceğim. Buraya kadar aslında hiçbir fark yok. Burada gene bir zincirimi çektim. Hemen yeni motifimi alıp köşesine örmeye başlıyorum. Hiçbir farkı yok dediğim gibi. 4'ünün kesiştiği noktaya kadar örüp geleyim. Şurada. Şimdi çok önemli kısımlardan birine geldik. Zira ortanın düzgünlüğünü nasıl yapabiliriz? Şu geçişi nasıl yapabiliriz'i mümkün olduğunca detaylı anlatmaya çalışacağım.
İlk olarak şuradaki köşedeki 2 trabzanı da birlikte örelim istedim. Bakın sonuncuya battım. Köşeye de geldim. Bunu tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi tığdan çıktım artık. Çünkü neden? İlk olarak 2 noktaya batarak şurada bir toplama yapacağım. İlk olarak şu üstteki 2 motifin şu ortada birleştirdiğimiz yer vardı ya. Hani dönüşte şurada ve şurada birlikte dönüşte sık iğne yaptık. Onun içine batıyorum. Daha sonra hemen alttaki motifin şuraya eklediğimiz motifin de köşesinde bir hani köşe boşluğu oluşturmuştuk ya, onun bakın arkadan şöyle içine batıyorum. Ama tek almamam gerekiyor. 2 tane alarak içine batıyorum. Ve bu ilmeği içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip hemen üstteki motif vardı ya, şimdi artık bu 2 kenar birleşti, sıra bu 2 kenarda. Üstteki motifin şu köşesindeki, bu zaten ilk ikisi bu alttakiyle birleşik, bu ilkinin içine batıyorum. Tığın üstüne ipimi alıp bu ortaya geliyorum. Daha sonra yandakine batıyorum. Tığın üstüne ipimi alıp yine köşeye örüyorum 2 taneyi. Sırasıyla artık bütün trabzanlarımı karşılıklı birleştiriyorum. Umarım anlaşılmıştır ama ben yine de o ortadaki geçişi bir kez daha, şu kısmı bir kez daha gösterebilmek amacıyla, ki bakın düzgünlüğe şuraya. Burada da bu dördüncüyü eklerken geçişi göstereceğim size. Yine aynı yere gelince birlikte geçelim istedim. Ben köşeyi örüyorum şimdi. 2 tane. Şimdi açayım hemen ortaya yeniden. Nereye nasıl battığımızı bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdi şu 2 motifin ortasında birleştirdiğim sık iğneli tığdan bir kere burada bir zincir çekip çıkıyoruz. Onu da hatırlatayım. Çıktım. Şimdi ikisinin birleştiği ortadaki sık iğneye batıyorum. Daha sonra da bu motifin şurada arkasında zincir çekerek oluşturduğumuz yere batıyorum. Ve bu ilmeğin içine yeniden girerek battığım noktalardan kaydırarak çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen artık bu 2 kenarı birleştireceğim için bunun arkasından tığımı geçirip köşeye ilk trabzanımı ördüm. İkinciye battım. 2. trabzanım ve sırasıyla sonuna kadar birleştiriyorum. Bütün ince detaylarıyla motifi anlattığım gibi dilim döndüğünce sizlere birleştirmeyen, benim en sevdiğim teknik olan bu birleştirmeyi anlattım. Biz ekipçe bu tekniği çok severek kullanıyoruz. Motifleri biriktirip son sıralarını örüp sonradan üstten geçmek benim ekipteki arkadaşlarım da dahil olmak üzere hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Bu daha pratik ve kolay geliyor. Şimdi bunu böylece birleştireyim. Burada duracağım çünkü burası benim kol evine yerleşeceğim kısım olacak. Buraya kadar geleyim, daha sonra parçaları birbirine nasıl ekleyeceğimizi görelim. Motiflere nasıl form vermeye başlayacağız? Şimdi bu 32 tane motifimizden 8 tanesini 2x4 şeklinde arka için birleştireceğiz. Daha sonra 4 tane de ne parçası hazırlayacağız? Kol ve ön. Yine 6 ve 6 olmak üzere ön parçalarını hazırlayacağız. Ön parçalarını hazırlarken dikkat etmemiz gereken bir detay var ki sağ ve sol için. Sağ parçayı, yani üstümüze giydiğinde sol, böyle önümüze koyduğumuzda sağ olan parçayı birleştirirken 6 parça olacak. Çünkü omuza da motif gelecek. Şöyle göstereyim. Uzunlamasına dikey birleştireceğiz bunu. 2 kenarını geçip üstüne bunu. Daha sonra üstüne bunu. Sonra 3 kenarını örüp yanına bunu, yanına bunu, yanına bunu deyip yandan birleşeceğiz. Şimdi bu tarafı yaparken ise size hemen parçayı da göstermek istiyorum. Ben birleştirdim.
altı motifli oluşan parça. Onu da şöyle birleştiriyoruz. Bunu bunun yanına hop üstüne geçiyorum. Şöyle göstereyim. Bunu bunun yanına üstüne geçtim. Üstüne bu, yanına bu. Tekrar üstüne geçtim, üstüne bu, yanına bu derken burada kalacağım işte. Burada kaldığımda da artık bu parçayı diğer bunun gibi, bunu buraya oturttuğum gibi, bakın şimdi 2, 4, 6 parçayı bu taraftaki omza 2 motif oturtmuştum. Bunu da buraya oturtacağız ve karşılıklı bu formu alacak. Daha sonra kol evine de kolu yerleştireceğiz. O zaman hemen bu aşamadayken başlıyoruz birleşmeye. Nasıl mı? Bu köşeden bunu birleştirip üstü örüyoruz. Bu birleşeceğim kısmı önüme aldım. Burada bir zincirimi çektim. Hemen buradan tığımdan çıkıp şu üçünün kesiştiği yerin ortasından ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip karşılıklı artık birleşmeye başlayacağımızdan buradaki ilk trabzanın arkasından tığımı geçirip buraya geliyorum ve ilk trabzanımı örüyorum. Daha sonra bunun arkasından batıyorum ve buraya geliyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. Üstü aynı göstermiş olduğum teknik ile karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle. Şu ortadaki geçişte birlikte yapalım istedim. İlk olarak tabii ki köşenin diğer 2 tane ikili trabzanını örüyoruz birlikte. Şuradan ipimi açayım. Daha sonra tam olarak buraya geldiğimizde bakın 2 tane arkadan birleşerek ördüm. Hemen bir zinciri çekiyorum ve bu 2 tane motifin birleştiği yerdeki örmüş olduğum sık iğnenin içine batıp bir sık iğne örüyorum. Tığdan çıkıyorum ve karşıda 2 tane motifin kesiştiği yerden batıp bu ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip hemen buraya geliyorum. Pardon, buraya geliyorum ama gelmeden evvel yukarıki trabzanın tepesine batmış olmam gerekiyor. Bunu unutmayın. Sonra buraya gelip örüyorum. Tekrardan buraya geliyorum. Karşılıklı birleşmek için batıp devam ediyorum. Böyle. Hemen şu geçişi göstermek istedim size. Bakın böyle güzel, muntazam, bütüne uygun bir arka taraftaki çift motifle birleşirken bozmadan bütüne uygun birleşiyoruz. Şimdi bunu da sonuna kadar ekleyeyim. Evet, üst omuzdaki motifleri birleştirmiş olduk. Şimdi artık şöyle göstermek istiyorum size. Şuradan çıkayım. Bu bizim ikisi omuz motifimiz. Yani ne yapacağım o zaman? Bu omuz motifi olduğuna göre bunun kenarını ve bunun kenarını karşıyla birleşmeden öreceğim ki kol evimi oluşturayım. Daha sonra buraya geldiğimde de alt kısımla birleşeceğim. Şu iki motifin iki kenarını. Daha sonra kol evimi oluşturmuş olacağım. Hırkanın diğer işlemlerine geçeceğiz. Öyleyse hemen başlayalım. Ne yapmıştım şimdi burada? Bir zincir çekeceğim, dönüşteyim. 2 tane motifin kenarını düz örüyorum. Karşıyla birleşmeden kol evimi oluşturmak için. Sözünü ettiğim yere kadar ördüm. Bakın şöyle, burası benim kol evim. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimde zaten karşılıklı kol evimi de oluşturmuş olacağım. Bunun için de hemen buradaki bir zincirimi çekiyorum. Şu iki motifin arasındaki orta yere batıp bir sık iğne örüyorum. Tığdan çıktım. Bu arkadaki iki motifin kesiştiği yere tığımı batırıyorum. Bu ilmeği onun içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincirimi çekip hemen İlk trabzanın arkasından batıyorum. Bakın şimdi şöyle arkasından, bunun arkasından batıyorum ya.
burayla birleşeceğim çünkü. Göstereyim tekrardan. Battım. İpi tığımın üstüne aldım. Çünkü buraya bir ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan arkadan battım. Sırasıyla hepsine karşılıklı birleştiriyorum. Ta ki aşağıda başladığım noktaya kadar. Oraya geldiğimde ön parçalar tamamlanmış. Kol evine kol parçasını yerleştirmeye hazır olacağız. Burada sonu da birlikte tamamlayalım istedim. Tekrardan arkadan batıyorum. Artık köşenin diğer ikili trabzanlı grubunu örüyorum. Sonra burada bir zincir çekiyorum ve burada ilk görmüş olduğum trabzanın tepesine batıp arasından kaydırarak geçiriyorum. İpi de güzelce kitleyip keseceğim. İşte yan parçayı da yerine oturtmuş olduk böylelikle. Şimdi sırada şu parçayı hemen şöyle döndüreyim. Çünkü kol parçamızı, örmüş olduğumuz kol parçamızı kol evine yerleştireceğiz. Hemen onu da buradan başlayacağım. Aynı omuzu nasıl birleştirdiğimizde bunu da bu şekilde kol evine oturtacağım. Dostlar, şöylece. Şimdi burada bir zincir çektim. Burada birleşeceğim nokta iki motif, ya daha doğrusu 3 motifin şu kol altına gelen kesiştikleri yer. Onun içine batacağım ve bu ilmeği oradan geçireceğim. Daha sonra bir zincirimi çekip hemen ilk olarak yandaki trabzanın tepesinin içinden tığımı geçirdikten sonra tığın üstüne de ipimi alıp buradaki köşenin ikili grubunu örerek birleşmeye başlayacağım. Şimdi tekrardan köşenin diğer ikili trabzanı ve sırasıyla artık trabzanları karşılıklı örmeye başlıyorum. Aynı göstermiş olduğum teknikle hiçbir farkı yok. Bu buraya birleşecek. Şu geçişi yine burada da göstereyim. Sonra farklı bir şey yok zaten. Şimdi kol evindeki ilk motifi yerleştirdim. Bu köşeye geldiğimde ise 2 tane ikili trabzanı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki kısımdan batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra tığdan çıkıyorum ve karşıdaki iki motifin kesiştiği yerdeki sık iğnenin içinden batıp ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve hemen yandaki trabzanın tepesinden batıp buradaki köşeye ilk ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra karşılıklı birleştirmeye başladığım noktaya kadar aynı şekilde devam edeceğim. 3 motifli parçayı 3 motifli kol evine tam olarak yerleştirmiş olacağım. Sonra da kol ağzındaki işlemleri beraberce yapalım. Aslında kol ağzında yapacağım işlemler biraz değil, aynısı etek ucuna da uygulanacak. Üçüncü motifin sonundayım. Kol altına kadar geldim. Kol altından sonrasında burada da birlikte çalışalım istedim. Şimdi buraya battım. Hemen ilk trabzanımı ördüm. Sonra buna battım yeniden. Tekrar buraya geldim. Bu boşluğun ikincisini de ördüm. Ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra tığımdan çıkacağım. Ve bu hepsinin kesiştiği yerin tam ortasını bulup batacağım. O battım. Şöyle elimle açayım. Tam ortasını bulmaya çalışıyorum. Ve oradan bu ilmeğimi geçireceğim. Burada tabii bir tık zorlanıyorum. Çünkü geçirdim. Daha sonra da bir zincirimi çekip hemen bu artık kolu oluşturmak için yandaki motifleri birleştireceğim ki kol
formunu alsın. Başlıyorum birleşmeye. İlk olarak karşıdaki motifin içine, trabzanın içine battım. Buraya gelip köşeye ilk ikili trabzanımı ördüm. İkincisine burada batıp buraya geliyorum. İkincisini örüyorum ve kol ağzına kadar karşılıklı aynı gösterdiğim şekilde birleştiriyorum. Daha sonra kolun etrafında neler yapacağız aşama aşama göstereceğim. Kolun formunu oluşturduk neredeyse. Şimdi üste çıkıyoruz. Kol ağzını örmek için beraberce üste de çıkalım istedim. Şimdi burada buraya kadar ördük. Bir zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın tepesine gelip kaydırma yöntemiyle oraya çıkıyorum. Kol ağzındayız artık ve kol ağzına uygulayacağımız işlemi öreceğiz beraberce. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arada da kafesleri oluşturacağımız zincirler var. 8 sırayla tamamlayacağız. İlk olarak yapacağımız işlem bu sırada trabzanlar örmek. Bulunduğum noktada zinciri çekip yükseliyorum. Arkasından ipimi döndürüp yalancı trabzanımı örüyorum. Sonra her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek ilerliyorum. Şuraya kadar geleyim. Burada her trabzanın üstünde bir ikili trabzan. Buraya kadar geldim. Şimdi buradan geçerken bu boşlukların, şu görmüş olduğunuz boşlukların ilk bu boşluğun içine bir tane, daha sonra da diğer motifteki köşe boşluğunun içine bir tane örüyorum ve tekrardan trabzanların üstüne birer tane ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Ta ki kolda başladığım yere kadar. İlk sırayı tamamladık neredeyse. Şurayı birlikte geçelim istedim yine. Köşeleri ördüm ve buradaki ilk trabzanın tepesine kaydırarak geldim. Şimdi bulunduğum noktada yalancı trabzanla gene yükseliyorum ve bir tane yalancı trabzanımı örüyorum. Arada bir zincirim var artık ve bir trabzanı atlayıp yanındaki trabzana bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakini atlayıp bir ikili trabzan, yani kafesler örmeye başlıyorum. Atla, ör. Atla, ör. Başladığım noktaya kadar aynen bu şekilde ilerliyorum. Bu sıranın da sonuna yaklaşırken yine bir zincirimi çektim. Bir trabzan atladım. Yanındaki trabzana ördüm. Tekrardan bir zincir çektim ve burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Şimdi artık bir diğer sıraya geçtiğimizde burada yapmış olduğumuz kafesleri doldurduğumuz sıra olmuş olacak. Yani tam olarak şunu ördük. Buradayız. Her kafesin içine 2 tane ikili trabzan öreceğiz. Şöyle hemen yan tarafa geldim. Bir zincir çektim. Şu belli olmasın diye kaydırırken ipi sıkıştırıp geliyorum. Şimdi bir zincir çekip yükseldim. Etrafında döndürdüm. İlk trabzanımı ördüm. Tekrardan diğer boşluğun içine atladım. 2 tane ikili trabzan her kafese. Bu sırada da bu şekilde ilerliyorum başladığım yere kadar. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi yeniden kafes öreceğimiz sıradayız. Bunun için de başladığım trabzanın tepesine yine kaydırarak geldim. Bir zincir çekip yükseldim. Etrafında döndürdüm.
ve bir zincir tekrar çekiyorum. Kafes başlayacağım için bir trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanın üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, bunu atla, bunun üstüne bir zincir, bunu atlıyorum, bunun üstüne örüyorum. Bu şekilde de bu sıramı tamamlayacağım. Başladığım yere kadar. Bu sıranın da yine sonuna geliyoruz. Hemen bir zincir çektim. Buradaki yine ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak geldim. Artık şu kısımdayız. Oluşturduğumuz kafeslerin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, bir kafes atlayacağız. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Hemen bulunduğum yere kaydırmayla yine geldim. 2 tane ikili trabzanın ilk sahte trabzanını örüyorum. Yanına bir tane daha örüyorum. 2 zincir. Aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan daha. Arada hiç zincir olmadan buradaki kafesi atlayıp bu kafese geliyorum ve 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan. Yine arada hiç zinciri yok, kafesi atlıyorum. 2 zincir, aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Kafesi atlıyorum, diğer kafese geliyorum. Önce 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Boşlukların içine aynı şekilde devam ediyorum. Buraya kadar geldim. Şimdi başladığım noktaya tekrardan batıp kaydırarak geçiyorum. Ve şu orta noktaya geçmek istiyorum. Zira bakın şu kısmı bitirdik ya, şuradaki yuvaları hazırlamaya başlayacağız. Bunun için de 2 tane grubun ortasında kalmak istiyorum. Hemen minik bir yandan kaydırmayla buraya geliyorum. Ve bulunduğum noktanın içine bir sık iğne örüyorum. Kaydırmayla ortaya geldim. Sık iğnemi ördüm. Ve artık zincirlerim 4 adet zinciri, yani şurası için 4 adet zinciri çekip buradan buraya, her ortadan diğer ortaya atlıyorum. Bakın şimdi 1 2 3 4 buraya, 1 2 3 4 buraya, 1 2 3 4. Başladığım noktaya kadar bu şekilde zincirleri çekip ilerleyeceğim. Zincirli kısmı da bitirirken yine son 4 zincirimi çekiyorum ve burada ilk çektiğim zincirin içine batıp kaydırma yöntemiyle geliyorum. Ve artık bu ördüğümüz yuvaların içini üçlü gruplarla, üçlü ikili trabzan gruplarıyla dolduracağız ve bu işlemi 3 kez tekrar edeceğiz. Kafeslerle birlikte 5 kez diyebilirim. Şimdi tabii bu kafesi ördüğüm için 5 dedim, yoksa 3 kafese 3 grup. Kaydırarak buraya geldim. İlk bacağımı yalancı trabzanla örüyorum ve hemen içine yanına 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. 3 oldu. Arada bir zincirim var. Buraya geldim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincirim var. Buraya geldim yine. Yani her kafesin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada bir zincirle başladığım noktaya kadar aynı mantıkla ilerliyorum.
Son kafesin içini de doldurdum. Şimdi burada bir zincir çekip normalde buraya geliyordum ya. Şimdi orada bir zinciri çekmiyorum. Şöyle yapıyorum. Tığın üstüne ip alıyorum. Buradan ilmek çıkartıp şu şekilde ortaya düşecek şekilde geliyorum. Ve buradan 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Ortada kalmış oldum böylelikle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siz bunu kol ağzındaki, yani bu gösterdiğim, şu anda göstermekte olduğum kısmı dilediğiniz yerinden dilediğiniz kadar uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz. Böylelikle kol boyunuzu daha uzun ya da daha geniş örmeniz mümkün. Ya da hiçbir şekilde benim bu yaptıklarımı örmeyip bir motif daha boyuna eklediğinizde, ben 2x3 yaptım ya, siz 3x3 yapıp kolunu, benim diğer hırkalarımda balon kollu çok fazla gösterdim ama yine de balon kol yapımına yardımcı ol Damla derseniz linki size atarım. Nasıl topladığımı görürsünüz orada. Balon kol, bunu motifte bitirip buradan itibaren toplayıp lastikte örebilirsiniz. Öyle bir balon kol yapımına ait videom da var. Hırkadaki motif başka ama siz kol yapımına dikkate alırsanız o şekilde oluşacaktır hırkanız. Şimdi bundan sonra yapacağım işlem aslında hep aynı. Ne yapıyorum şu anda ben? Kafeslerimi oluşturuyorum. Oluşturduğum kafesleri bir üst sırada hemen şu bitmiş kolda göstereyim. Yine üçlü grupları öreceğim. Tekrardan üstüne kafes 3, yani bunu 1, 2, 3 sıra tekrarlayacağım. Burada yapmış olduğum işlemi 3 sıra tekrarlayacağım. Sonra da sık iğne örüp tamamlayacağım. Bu kafes sırasını da yine birlikte tamamlayalım istedim. Bakın geldi. Burada ilk örmüş olduğum yerin, hani o kaydırma yaptığım boşluğun içine geliyorum. Arasından şu aradan tam olarak kaydırarak geçiriyorum ve buraya da gelip bu boşluğa 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan, yine arada bir zincir. Aynı bu mantıkla devam ediyorum. Sonra yine yukarıya kafes. İşte bir sıra daha, yani bunu 3 kere tekrar edeceğim. Şöyle göstereyim. Üçüncüden sonra tamamlamış oluyorum. Son üçlü grubu, üçüncü sırayı da tamamladım. Artık aradaki bir zinciri bu defa çekiyorum. Çünkü ortada kalmak istemiyorum artık. Bir üst sıraya sık iğneler örmeye başlayacağım. Yani şuradayız, göstermek isterim. Buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Ve aynı bulunduğum trabzanın içine batıp ilk sık iğnemi örüyorum. Daha sonra sırasıyla bütün trabzanların tepesine, bakın sadece trabzan tepelerine, aradaki zinciri atlıyorum, trabzana geliyorum. Zinciri atladım. Üçlü grupların tepesine. Bu şekilde başladığım yere kadar öreceğim. Sık iğne sırasını da tamamladım. Son üçlü grubun trabzanını ördüm. Burada ilk örmüş olduğum sık iğnenin içine de kaydırarak geliyorum. İpimi güzelce kilitledikten sonra kesiyorum ve kol ağzındaki işlemi tamamlamış olduk. Hırkanın söğüt motifli kısmını tamamlamış olduk böylelikle. Kollarını da yerine yerleştirdik. Kol ağzını da birlikte ördük. Şimdi sıra etek kısmında. Aslında hani etek kısmını size burada uzun uzadıya göstermesem de olur. Çünkü neden? Bu koldaki uyguladığımız tekniği aynen burada da uygulayacağız ama belki sayılarda bir karışıklık olur. Hani sıkıntı çıkmasın diye yine de birlikte de örelim istedim. Dediğim gibi sadece etek ucuna uygulayacağız. Onun için de eteğin bir köşesinden
diğer köşesine çalışacağız. Eteğin şu ucundan başlıyorum. Oraya ilk köşeye bir trabzan örerek başlıyorum. Daha sonra her bir trabzanın tepesine şöyle, şunu da alayım, aşağı indireyim gizleyerek. Her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan uyguluyorum. Şurada yapacağım işleme kadar hep aynı. Buraya kadar trabzanları örerek ilerledim. Şimdi buraya geldiğimde kolda yaptığımdan bir tık fark var. Nedir diyecek olursanız. Önce şimdi bu köşeye bir ikili trabzanı örüyorum. Daha sonra kolda biliyorsunuz buradaki köşe boşluğuna gelip ikili trabzanı örmüştük. Ama şimdi burada bir tane de ortaya öreceğim. Bu tam orta kısmına, ikisinin birleştiği yere. Sonra yeniden köşeye. Sonra yeniden trabzanların tepesine. Şimdi diğer etek ucuna kadar yapacağım işlem bunun birebir aynısı. Trabzanları geçtiğim ilk sırayı tamamlıyorum. Bu köşeye de bir ikili trabzan yaparak. Şimdi artık bir üst sıraya çıktığımızda kafesleri örmeye başlayacağız. Yine bir zincir çekip etrafında döndürüyorum. Yalancı trabzanımı örüp parçayı şu anda tersten örmeye başlıyorum. Kafesleri. Bunun için de bir tane trabzanımı atlıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Arada, çok özür dilerim, aradaki bir zinciri çekmedim. Arada bir zincirle devam ediyoruz kafes örerken. Bir zincir, bunu atla, bunun üstüne aynı kolda göstermiş olduğum gibi bir zincir, trabzanı atla, üstüne bir zincir, atla, üstüne. İşte bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Burada sona geldiğimde sayıda tam eşit olarak kalmayabilir ama hiç sorun değil. Burada bir taneyi atlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Onun yanındaki trabzanın tepesine bir adet trabzanımı örüp yükseliyorum. Ve şöyle döndürüyorum. Buradaki boşluğun içine gelip iki tane trabzan örüyorum. Tekrardan bu direği bacağı atlayıp boşlukların içine ikişer tane trabzanlarımı örüyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayacağım. Bir üstte tekrardan kafesi örerken buluşalım. Bu sıramızın da sonuna geliyoruz. Son kafesin içine de hemen iki tane ikili trabzanımı ördüm ve burada şimdi bir zincir çekip yükseliyorum. Arkasından dolandırdım, çevirdim. Tekrar bir sıra daha kafes öreceğiz burada. Kafes örerken nasıl yapıyorduk? Bir trabzanı atlayıp diğerinin üstüne bir ikili trabzan, bir zincir, bir trabzanı atla, diğerinin üstüne bir ikili trabzan, bir zincir, bir trabzanı atla, diğerinin üstüne bir ikili trabzan. Burayı biraz hızlıca geçiyorum çünkü aynısını detaylıca kolda da anlattım. Zaten hani izleyenler için bir ön bilgisi var. Bu şekilde de bu sırayı örüyorum.
Sona doğru yaklaştığımda yine burada bir taneyi atlıyorum. Hemen örüyorum bir zincir. Burada bir taneyi atlıyorum. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp bir kafes daha örüyorum. Ve artık şimdi döndüreceğim. Bakın. Şöyle döndüreceğim. Ve kafeslerin içine ikili gruplarımızı öreceğiz. Şimdi ben boşluğun içine geldim. İlk ikili trabzanımı örüp ikili grup halinde tamamladıktan sonra 2 zincirimi çekiyorum. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Sonra buradaki bir boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Bir kafesi atla, diğer kafesin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Atla, buraya gel. İşte bu şekilde de bu sıramı tamamlıyorum. Şöyle göstereyim size. Bu sırada da sona yaklaşırken bir kafesi atlıyorum. Son kafesin içine yine 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzanımı örüyorum. Ve buradan şimdi yukarıya çıkıp artık kafesleri öreceğiz. Yani tam olarak göstereyim size. Siyah da ne kadar belli olur bilmiyorum ama şimdi biz burayı tamamladık. Şu sırayı tamamladık. Kafeslerin içine artık bu üçlü grupları örerek dilediğimiz uzunlukta alt kısmı tamamlayacağız. Şimdi burada artık arkasını döndüreceğim. Döndürmeden evvel 3 tane zinciri çekiyorum, döndürüyorum. Şu boşluğa gelip bir sık iğne örüyorum. Daha sonra tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir çekip buraya geliyorum. İlk kafesimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya geldim. Yine ilk kafesimi ördüm. 1, 2, 3, 4. Buradaki boşluğa geldim. Kafeslerimi örmeye devam ediyorum. Sonuna kadar da bu şekilde öreceğim. Bu oluşturduğum kafeslerin içine üçlü gruplarımı çalışmaya başlayacağım. Burada sona geldiğimde de hemen 4 tane zincirimi çekip buraya batıp bir sık iğnemi örüyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincirle yükseliyorum. Parçayı çeviriyorum. Ve ilk olarak bu ilk boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra üçlü grupların arasına şunu döndüreyim rahat örmek açısından. Bir de zincir çekeceğim. Şimdi buraya 3 tane daha örüyorum. Aynı kolda yaptığımın mantığını düşünebilirsiniz. Araya bir zincir çekiyorum. Ve 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir. Üç tane ikili trabzan. Bu sıranın sonuna kadar aynen bu şekilde ilerleyeceğim. Bu boşlukları doldururken şurada minik bir boşlukla da çıkmıştık. Onun içine de ben 4 tane 3 tane ikili trabzanı örüyorum. Çünkü bu alt kısmın rahat olması gerekiyor. Hatta baktınız ki burada bir kasma oluyor. İstediğiniz gibi güzel oturmadı. Çünkü el farkından da bu olabilir. Hani ben her zaman diyorum ya biraz daha elim gevşektir. Daha rahat örerim. Sizde bir kasma olduysa mesela buradaki kafesleri oluştururken trabzanları atıyorum. Nereden arttırma yapabilirsiniz? Hemen söylüyorum. Burada
ilk trabzan sırasını örerken bu köşeye 1, buna 1, buna 1 batmıştık ya. Bu köşeye 2, buraya 1, bu köşeye 2 arttırdığımız zaten bir kafes her boşlukta arttırmış olursunuz. Otomatik olarak burası da genişler. Yani buralardan oynama yaparak da büyütebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi hemen tekrardan boşluklarımızı örmeye geçiyoruz. Bunun için de burada bir şöyle bir zincir çekip dönelim. Kafesi hep arkadan örüyoruz ya. Döndükten sonra da tekrardan 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum ve buraya gelip hemen bir sık iğne 1, 2, 3, 4. İşte bunu bu şekilde hep ilerleteceğiz. Bu kafesi sonuna kadar öreceğim. Tekrar içine üçlü grupları öreceğim buradaki dönüşte. Böyle böyle de 1, 2, 3, 4. Dilediğiniz sıra sayısı kadar örebilirsiniz. Ben 12 sırada, yani 12 bu üçlü gruplar sırasıyla tamamlayacağım. Şimdi şu kafesleri de yapayım. Bir üst sıraya da tekrar birlikte çıkalım. Ondan sonra zaten model kendini tekrarlayacak. Daha sonra da hırkanın çevresinde de 1-2 işlemimiz var. Tamamlamadan önce. Şöyle göstereyim. Burada yine sonuna kadar geldim. Şuradaki boşluğun içine sık iğnemi örüyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir çekip yükseliyorum. Ve buraya gelip içine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir. İçine 4 tane, pardon 3 tane ikili trabzan, 4 zincir, 3 ikili trabzan. Şimdi arada bir zincir, altta 4 zincirimiz var, içinde de 3 tane ikili trabzanımız. Arada bir zincir. Artık bundan sonra hep model kendini tekrarlayacak. Sıranın işte sonuna kadar geldiğimizde şöyle göstereyim. Bu sıranın sonuna da geldiğimizde buraya 4 tane ikili trabzanımı ördükten sonra kafesleri örmeye başlayacağım yeniden. Aynı buradaki gibi üçüncünün üstünden boşluğa kafes, aynı bu sıranın tekrarındaki kafesi yapacağım. Buraya tekrar geldiğimde ördüğüm kafeslerin içine de üçlü gruplarımı öreceğim ikili trabzanlar ile. Şöyle göstereyim. Bunu 12 sıraya, yani bu şekilde kafesleri 12 sıra yapıp geleyim. Eteğimizin ucunu 12 sıra olarak tamamladım. Şimdi artık burada kapatacağım. Bir sıra daha alta sık iğne geçeceğim ama geçmeden evvel güzelce kitleyip şöyle düzden örmek istiyorum çünkü sık iğnemi. Bunun için de hemen buraya geliyorum. Buraya geliyorum. Buradaki ilk trabzanın tepesine batarak aynı kolda yaptığımı hırkanın etek ucunda da yapıyorum. Etek ucu ile ilgili son yapacağım işlem aslında bu sık iğne olmuş olacak. Nasıl yapacağım onu da göstermek isterim size. Şimdi bu ilk trabzana batıp tam tepesine batmam gerekiyor. Yoksa görüntüsü hoşuma gitmediği için şöyle arkadan bunu yaptım. Hemen yanına geldim. Böyle batarak trabzanların tepelerini sık iğnemi örüyorum. Ben aradaki şu zincirleri geçip diğer trabzana atlıyorum ama siz bu şekilde ördüğünüzde eğer etek ucunda bir kasma, bir toplama yaptığını görürseniz şu aralara da sık iğne örebilirsiniz. Ben aradakileri atlayıp sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Bütün
etek ucunu bir ucundan diğer ucuna kadar bu şekilde örüp geleyim. Sonuna kadar sık iğnelerimi ördüm sıranın. Şimdi ipi de bir önden bir arkadan alarak gizliyorum. Şu şekilde. Daha sonra arkada kalan şu kısmı kesmeden yine içeriye yedireceğim. Daha sonrasında hırkayı artık önümüze şöyle alacağız. Çünkü etek ucuyla işimiz bitti. Sıra hırkanın etrafını örmekte, ama hırkamızın etrafını örerken etek ucuna herhangi bir işlem uygulamayacağız. Çalışacağımız kısım buradan başlayıp böyle gelip hop buradan döneceğiz. Burada bitireceğiz. Şimdi bunun için ilk yapacağımız işlem ise hırkayı önümüze şu şekilde almak ve trabzan örerek bu eteğin kenarından başlıyoruz. İlmeğimi çıkardım. Tığın üstüne ipimi de aldım. Buradaki ilk sık iğne ile olan kısma bir tane sahte trabzanımı örerek başlıyorum. Daha sonra buradaki trabzan boşluklarına ve şu ara boşluğa trabzanlar çalışarak devam edeceğim. Bu ara boşluklara, trabzan arasında oluşan boşluklara 3 tane ikili trabzan örüyorum. Buradaki şu içeride kalan iki kutucuğun arasında kalan boşluğa da bir tane ikili trabzan örüyorum. Trabzana geldiğimde arasına 3 tane, buraya gelip bir tane, 3, 1. Bu şekilde burayı ilerleteceğim. Şu geçiş kısmına kadar aynen öreyim, geleyim. Bu kısmı böyle trabzanlarla gösterdiğim şekilde geçtik. Tam olarak buraya geldiğimde ise şimdi buradaki boşluklara da 3'er tane ikili trabzanımı öreceğim. Bu boşluğun içine, daha sonra buradaki trabzan boşluğuna yine, hemen buradaki boşluğa da geliyorum. Hep üçerli gruplarla geçişini yapıyorum. Şurayı da birlikte geçelim istedim. 2 ve 3. Daha sonra motiflerin üstüne geldiğimiz kısımda önce köşeye bir tane ikili trabzan, sonra trabzanların üstüne birer ikili trabzanımı örüyorum. Şuraya kadar geleyim. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Motiften motife geçerken ise buradaki köşeye bir tane ikili trabzan. Daha sonra buradaki köşeye geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Daha sonra trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Bu arada enseye kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Ensenin de geçişini birlikte yapalım. Şu kısımdaki. Ense kısmına geldiğimde ise şimdi oraya doğru gelirken bakın buradaki trabzanın üstüne de bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi burada bu görmüş olduğunuz 1, 2 ve 3 kısma ayrı trabzanlar örüyorum. 1, 2 ve bu köşe 3. Enseyi şu şekilde geçiyorum trabzanın tepesine. Şimdi bu
trabzanları örmeye başlarken motif üzerinde diğer tarafta yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Alt eteğe doğru geldiğimiz kısımda da yine oradaki geçişi birlikte yapalım. Buraya da geldiğimde yine buradaki trabzanların boşluğuna 3 tane örüyorum. Daha sonra şuradaki aradaki geçişe batıp bir tane ikili trabzan da oraya örüyorum. Buradaki boşluğa 3 tane. Buraya geldiğimde ise bir tane. Etek ucuna kadar da bu şekilde devam ediyorum. 3 1 gibi. Bu sıranın da sonuna geldiğimde buradaki sık iğneli olan kısma son trabzanımı yapıyorum. Ve zincirlerle şu siyah hırkada göstereyim. Hemen size zincirlerle oluşturacağım bu yuvaları hazırlayacağım. Bu yuvaları da 4 zincirle hazırlayacağım. Ama bu dönüşte ilk defa arkayı döndürürken bir çekiyorum. Öyle döndürüp 4 tane zincir çekiyorum. Bu yuvaları tersten hazırlayacağız. 1 2 3 4 1 2 3 trabzana atlayıp dördüncünün içine bir sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 1 2 3'e atlıyorum. Dördüncünün içine bir sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4'e örüyorum. İşte aynı bu şekilde etrafını diğer etek ucuna kadar öreceğim. 1 2 3 4 1 2 3 hemen dördüncüye 1 2 3 4 1 2 3 4. Siz eliniz eğer çok sıkıysa 4 zincirde bu boşluklar çok küçük düşüyorsa 5 zincirde çekebilirsiniz. Bütün etrafını dolaşıp geliyorum. Bu zincirli sıranın da sonuna kadar geldi. Artık son kafesi de örüyorum. Ve tersini çevireceğim hırkamın. Bu örmüş olduğum, buradan çevirirken bir zincir çekip döndürüyorum. Kafesin örmüş olduğum kafeslerin içine 5 adet sık iğne öreceğim. Hemen içine geldim. 1 2 3 4 5 sıradakine atlıyorum. 1 2 3 4 5 sıradakine, yani bütün sık iğnelerin, zincirlerin içine sık iğnelerle dolduruyorum. Başladığım noktaya kadar hiç farklı bir şey yok. 4 5 bu şekilde tamamlayayım. Evet efendim, en sevdiğimiz yerdeyiz. Yine hırkamızı bitirdim. Çok sevgili sahibesiyle hırkalarım buluşacak ama göndermeden evvel sizlere de örerken videosunu çekmek istemiştim, biliyorsunuz. Model bu şekilde istendiği için bu tarz çalıştık ama Damla ben altını böyle çalışmak istemiyorum, motiflerle devam etmek istiyorum diyenler benim şuraya kadar yaptığım işlemi artı 8 motif örerek istediği kadar uzatabilirler. Ya da daha büyük beden arkadaşlarım arkayı 4'lü değil de 5'li çalışabilir. Yani birçok büyütme tekniği mevcut. Patını önden geniş örebilirsiniz. Bu benim yapmış olduğum hırka 36'dan 40 bedene kadar mükemmel olur. Tam düştü çünkü. Tabii eğer ölçüleriniz benim elimden düşenle aynıysa, sıra sayısına değil, lütfen santimi dikkate alınız.
Dediğim gibi siz motifleri fazlaca örerek boyunu istediğiniz uzunluğa kadar bu alt kısmı kaldırıp motiflerle devam edebilirsiniz. Aynı şekilde koldaki bu kısmı da kaldırıp yine motiflerle devam edebilirsiniz. Benim balon kol hırkalarımda yaptığım tekniği uygulayarak da burayı toplayıp lastik örebilir, etrafını ve eteğini de lastikle geçebilirsiniz. Ama motifin yapımı, yani bilmiyorum ama mükemmel düştü diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir? Ördüğünüzde böyle şak diye dümdüz harika, hiçbir potu, hiçbir çıkış yeri belli olmadan tamamlanmış oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi hoşunuza gittiyse sizden bir kalp rica ediyorum. Videonun başında bıraktığım gibi hırkada toplamda 550 gram ip gidiyor. Benim verdiğim ölçülerde. Bunun tekrar altını çizeyim. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.